Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. İçi şöyle dolu dolu hindi köfte yapacağız. Bu tarifi mutlaka deneyin. Her yaptığımda çok beğenilerek, sevilerek yeniliyor. İçerisine isterseniz kaşar koyup, isterseniz benim gibi sade yapabilirsiniz. Her ikisini de denedim. İkisi de harika oluyor. İçi sulu sulu, dışı çıtır çıtır. Çok lezzetli bir köfte. Bir tane soğanı dörde bölerek makineme atıyorum. Makinede soğanı iyice eziyorum. Tamamen püre olacak şekilde eziyorum. Bu köfteyi hindi göğsüyle veya da hindi buduyla da yapabilirsiniz. Makineye maydanozu, eti, soğanı, biberleri hepsini bir anda koyup çekebilirsiniz. Benim makinem ufak olduğu için biraz zorlandım. İkiye bölerek çektim. Sizin de eğer makineniz benimki gibi küçükse soğanı, eti ve sebzeleri ayrı ayrı çekip farklı bir kapta karıştırabilirsiniz. Benim makine küçük olduğu için söylediğim gibi iki parçada çektim. Böyle daha kolay oldu. İyice ezilmesi gerekiyor. Etin ve sebzelerin birbirine karışması lazım. Bu kıvam bizim için yeterli olacak. Bakın yumuşacık oldu. Bu kıvam tam yerinde. Yumuşak olduğu için endişelenmeyin. Çok güzel toparlıyor kendisini. Evet, yoğurma kabına alıyorum. İkinci bir parçayı da ekliyorum. Bunu da çekeceğim. Bunu biraz çektikten sonra içerisine yumurtasını koyacağım. Yumurtayı da yine makinayla çektiğimde ete güzelce karışıyor. Hem de sebzelerin ve etin biraz daha rahat bir şekilde çekilmesini sağlıyor. Şimdi tekrardan blender ediyorum. Baharatlarını ekliyorum. Kimyon 1 tatlı kaşığı, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı acı biber, 1 tatlı kaşığı karabiber ve 1,5 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Köftemi glutensiz yapacağım için mısır irmiği kullanıyorum. 1 yemek kaşığı. 1 tatlı kaşığı da sarımsak püresi kullanıyorum. Hepsini güzelce yoğuruyorum. Yoğurduktan sonra irmiklerin biraz şişmesi için yarım saat bekliyorum. Yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Dinlendirdiğim köfteleri yağ koyduğum tavada pişireceğim. Çünkü hindi göğsü biliyorsunuz yağsız bir et. O yüzden kızartacağım tavaya yağ koyuyorum. Köftelerin şeklini anne köftesi şeklinde, klasik köfte şeklinde yapıyorum. Ve tavaya alıyorum. Bu köfteyi mutlaka yapın. İçerisinde sebze olduğu için içerisi yumuşacık, dışı çıtır çıtır, harika bir köfte oluyor. Evet, köftelerimi sık sık değiştiriyorum, sık sık çeviriyorum yanmasın diye. Güzelce kızarttığım köfteleri servis tabağıma alıyorum. Bunların içerisinde kaşar yok. Şimdi ikinci tavada kaşarlı yapacağım. Yine yağ koyuyorum. Kuru olmasın diye.
Köfteyi bu şekilde elimle açıyorum. İçerisine dildiğim kaşarları koyuyorum ve kapatıyorum. Çok kalın olmayacak, fazla ince olmayacak şekilde köftelerimi yapıyorum. Ben kare kare kestim ama siz isterseniz daha ince dilimler halinde de yapabilirsiniz. Köftelerimi tavaya koyduktan sonra ağzını kapalı olarak pişiriyorum. Kapalı olduğunda daha hızlı üstü de pişiyor. Evet, köftelerimi koydum. Ağzını kapatacağım. Pişmeye bırakıyorum. Yine bu köfteleri de sık sık çevirelim. Yanmasın. Yağımız bittiğinde yağ ekleyebilirsiniz. Yağlı olduğunda tadı daha güzel oluyor. Etimiz çünkü yağsız. Evet, maşamı da siliyorum. Çiğ ete dokunduğu için. Tekrardan ağzını kapatıyorum ve güzelce pişiriyorum. Bakın, köftelerin içerisindeki kaşarlar erimedi, tavaya bulaşmadı. Güzel bir şekilde kızardılar. Sıcak sıcak servis yaparsanız yemesi daha da keyifli olur. Kaşarlar donmadan yemiş olursunuz. Şimdi size köftemizin iç dokusunu da göstereceğim. Bu lezzeti mutlaka yapın. Benim evdekiler çok beğendiler. Bakın, kaşarın akışkanlığını görüyor musunuz? Harika bir şekilde oldu. Bunlar da kaşarsız olanlar ve bakın sulu sulu. Nasıl da lezzetli oldular. Yapan arkadaşlarıma afiyet olsun. Eğer yaptıysanız fikirlerinizi merak ediyorum, düşüncelerinizi merak ediyorum. Afiyet olsun arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle yaşamda kalın.